Merhaba değerli Sol TV izleyicileri. Bugün Komünist Bakışı 1, 2, 3 gün arayla yapıyoruz. Çünkü özel, olağanüstü bir durum söz konusuydu. TKP heyeti Kemal Okuyan'la beraber, daha doğrusu Kemal Okuyan başkanlığında Lübnan'ı ziyaret etmişti. Şimdi ayaklarının tozuyla geldiler. Bir saat önce stüdyoya girdiler ve Kemal Okuyan karşımda. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Hakikaten ayağınızın tozuyla, üstünüzün tozuyla geldiniz. Şöyle, 4'ünde gittiniz, bugün geldiniz. 3 günlük bir ziyaretti. Çok önemli görüşmeleriniz oldu orada. Evet. Bunlara geleceğiz, oradaki görüşmelere, ilişkilere, ama öncesinde ben son durumla başlamak istiyorum. Çünkü ilk elden bilgi alma şansına sahip olduk. Havadan saldırılar arttı anladığımız kadarıyla. Hatta sizin uçağınız havalanmadan bir dakika önce ya da aynı anlarda havaalanının çok yakını bombalandı. Biz o görüntüleri bulduk. O görüntüler var. Onları da göstereceğiz. Ama güneyde durum nedir? Karada bir ilerleyiş var mı? Karada bildiğimiz kadarıyla güneyde birçok yerleşim yerini yerle bir ettiler. İnsanlar kuzeye doğru göç etmek zorunda kaldı. Son durum nedir? Son durumu senden alalım. Şimdi şöyle, Lübnan'da zaman zaman işte Türkiye'den gazeteciler gittiğinde işte çok haklı olarak şunu söylüyorlar. Yani burada aslında bir savaş yok. İşte hayat devam ediyor. Hatta eğlence yerleri eskisine göre biraz boşalmış ama eğlence yerlerinde insanlar şey oluyor. Ama bunu Beyrut için söylüyorlar galiba, değil mi? Yani her Beyrut yer için ve böyle ülkenin değil. kuzeyi Evet. için geçerli. Şimdi güneyde ise zaten çok ciddi bir göç var. Yani şimdi Lübnan'ın nüfusunu hesaba kattığımız zaman yaklaşık 1,3 milyon ya da 1,5 milyon civarı insan güneyden göç etmiş durumda. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla artık güneyde birçok yerleşim zaten İsrail yok etmeye çalışıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyor. Ve güneydeki saldırılar doğallaşmış durumda. Yani gündelik bir rutine dönüşmüş durumda. İsrail'in yapamadığı şey karada ilerleyemiyor. Tıpkı 2006'daki gibi. 2006'da da Hizbullah başta olmak üzere direniş güçleri sınırda durdurmuşlardı. Şimdi aynı şey söz konusu. Çok ciddi bir ilerleme kaydedemediler karada. Ama ben şunu anlatmam gerekiyor. Lübnan'daki psikoloji, çünkü ülkenin başkenti eninde sonunda ülkenin hani genel psikolojisini de belirleyen bir şey. Şimdi Beyrut'ta gerçekten de normalde baktığınızda bir savaş hali yok. Bunda halkın alışkın olması var. Yani Lübnan dış işgale, iç savaşa çok tanıklık etmiş bir ülke. Hep bunu yaşadılar. Evet. Dolayısıyla biraz toplum da alışkın. Ama onun dışında şöyle bir şey var. Düşman gözükmüyor. Bir tek şeyi söylemem lazım. Beyrut'ta özellikle bazı mahallelerde daimi bir ses var. İzleyiciler arasında Gel ve Gör filmini Elem Klimov'un izleyenler varsa orada da bir Nazi uçağı, gözetleme uçağı sürekli ormanda Sovyet partizanlarının üstünde dolaşır. Film boyunca o sesi duyarsınız. Ve film sırasında siniriniz bozulur. Şimdi biz gittiğimiz andan itibaren ki kaldığımız yerler özellikle ya da toplantıları yaptığımız şeyler zaten hani İsrail'in denetlemeye çalıştığı yerlerdi. Sürekli o sesi duyduk. Yani sürekli olarak patlamış egzozlu bir şeyi andıran, bir Aracı andıran drone sesi. Bu psikolojik bir şey. Bunun dışında ama şey hissetmiyorsunuz ve aniden patlıyor bir yerler. Şimdi dolayısıyla biz bugün işte zaten Tel Aviv'i ve roket düştükten sonra beklenen bir şeydi. Ben Gurion'a, değil mi? Misilleme yapacağı. Havaalanından uçağa bindik. O sırada
İki yere bombaladılar. Bir tanesi havaalanının hemen bitişiğinde. Zaten uçaktan da gözüktü. Ve uçak zaten bazı yolcular ayaktayken hareket etti. Ya pilotlar inisiyatif aldı. Evet. Hızlı hareket edip uçağı kaldırdılar. Bir gün önce de gittiğimiz işte Berce denilen bir kasabada benzer bir şey oldu. Yani ziyaret ettik, bir sağlık merkezini ziyaret ettik. Çok göç alan bir yer orada. Siviller yaşıyor. Biz ayrıldık. Birkaç saat sonra ağır bir bombardıman. Orada hiçbir askeri şey yok. Hiçbir direniş unsuru yoktu. Siviller vardı. 30 kişi öldü. Ve orada bir taktik uyguluyor İsrail. Güneyden göçenlerin yerleştiği yerleşimlerde Hristiyanların ya da farklı mezheplerden kişilerin oturduğu yere yakın bir yeri vuruyorlar. Yani bayağı seçerek vuruyorlar. Orada Hizbullah şeyi yok, karargahı falan yok iddia ettikleri gibi. Sadece ve sadece Lübnan'da bir iç gerilime ve mümkünse bir iç savaşı kışkırtmak için bazı yerleri, bazı noktaları vuruyorlar. Yani güneyden gelenlere sahip çıkıyor Lübnan halkı. İnsanlar evlerini açmışlar. Çünkü o okullarda, hastanelerde çok fazla kişi barınamıyor. Belli sayıda insan barınıyor. Evlere dağıtılmış durumdalar. Bu sahiplenmeyi ve bu dayanışmayı ortadan kaldırmak için insanlara işte almayın yanınıza. Çünkü göçenlerin önemli bir bölümü Şii. Çok alçakça bir şey. Ben şunu söyleyeceğim Gökhan, yani izleyicilerimizle bu duyguyu paylaşmak istiyorum. Yani İsrail'i biliyoruz yıllardır, İsrail saldırganlığını falan, ama gerçekten ortada yani gördüğünüz şeyler, böyle ufak ufak şeyleri üst üste koyduğunuz zaman Gazze'deki görüntüleri biliyoruz. Karşımızda gerçekten alçak, insanlıktan çıkmış, yalancı bir devlet var. İsrail'den bahsediyoruz. Ve karşısında Lübnan'da bir devlet yok. Dolayısıyla savaş olması için hani iki tane şey olması lazım. Lübnan'da devlet yok. Ne diyorum size? Beyrut sokaklarının tepesinde İsrail dronları dolaşıyor. Yani bunu engelleyebilecek bir şey de yok. İsrail ordusu yok zaten. Yani İsrail aslında istese... Lübnan ordusu. İsrail aslında istese o dronlarla ya da o kabiliyetle istediği zaman Beyrut'u yerle bir edebilir sanki. Bu çok açık. Havadan ateş gücü var. İşgale geldiğinde Lübnan halkı direnir. Geçmişte olduğu gibi. Geçmişte olduğu gibi. Yani İsrail'in de bunu engelleyebilecek gücü yok. Dolayısıyla havadan gözükmeden. Çünkü bu bombalamalarda uçağı da görmüyorsunuz. Yani bir anda olup bitiyor her şey. Yani hiç kimse ummadan kesinlikle normal hayatına devam ederken. Çok kalleşçe. Yani savaşta değil mi? İnsanlar mücadele edebilirler. Kendileri bir karşı koymaya çalışırlar ya da kaçarlar. Sığınağa saklanırlar. Bunların hiçbirisi yok. Bunlar hikaye. Öyle arada sırada yapıyorlar bunu. İşte 5 dakika önce, 10 dakika önce şu noktaları vuracağız falan diye. Ama mesela dünkü Berce saldırısında bırakın haber vermeyi, başka bir şey daha yaptılar. Önce vurdular bir binayı. Ondan sonra bir süre sonra o binadaki enkazı altında kalanları kurtarmak için halk oraya toplandığında bir daha vurdular. Bayağı katliam yaptılar. O yüzden yani karşımızda yani bildiğimiz İsrail bu. İşte zaten Gazze'de görüyorduk, daha öncesinde görüyorduk. Ahlaksız, hiçbir kural tanımayan bir şey var ve karşısında da dediğim gibi devlet yok Lübnan'da. Peki güneydeki durumu biraz anlatır mısın? Çünkü hani devlet yok diyoruz. Dolayısıyla ordu da galiba yok. Ama yok, kim var peki? Yani Hizbullah var, onu biliyoruz. Bir de direnişçiler mi var? Onların sayesinde mi karadan ilerleyemiyor İsrail? Şimdi Lübnan'daki direnişin ana şeyi, çünkü İran üzerinden, Suriye üzerinden ciddi silahlanmış durumda. Ana gövdesini Hizbullah oluşturuyor. Evet. Zaten Hizbullah işte daha önceki anlaşmalarla silah yetkisini almış durumda. Yani Hizbullah'ın silahlı olması yasal bir durum, evet, Lübnan için. Ağırlıklı olarak evet Hizbullah direnişçileri. Başka unsurlar da var.
bu direnişe katılan. İşte bazı köylerde Komünist Partisi'nin milisleri var, öyle diyelim. Şimdi şöyle, İsrail oraları arındırmak istiyor. Ve sınırı zaten söylemiş durumdalar onu. Uzun süredir böyle bir talepleri var. Yani işte nehre kadar, Litani Nehri'ne kadar silahsızlandırılmasını istiyorlar. Ama aslında asıl niyetleri yeni yerleşimler açmak. Yani İsrail'in aslında bütün stratejisi Lübnan'da bir kere Batı Şeria, Filistin'de Batı Şeria'yı kemiriyorlar. Küçültmeye, daraltmaya çalışıyorlar. Zaten biliyorsunuz onu. Yeni yerleşimler açıyorlar. Gazze'ye ilişkin planları var. Hani Gazze'deki işlerini bitirdiklerinde öyle diyorlar. Lübnan'da yeni topraklar niyetindeler. Aslında ve Suriye'de de. Yani Golan Tepelerinin ötesinde, Suriye'nin içerisinde de belli niyetleri var. Bunu da gizlemiyorlar zaten. Dolayısıyla şu anda haritadan Güney Lübnan'daki yerleşimleri silmeye dönük bir operasyon yürüyor. Ağır bir bombardıman altında şeydeler. Ama Lübnan'daki direnişçiler de bu yok edilen kasabalar, köylerde direnmeyi biliyorlar. Dolayısıyla oralardan işte insanlar göçüyor falan ama direnişçiler mevzilerini koruyorlar. Şu doğru, Hizbullah ağır yaralar aldı. Hem merkezi düzeyde hem yani bizzat direnişçi unsurlar düzeyinde. Güneyden çekilmek zorunda kaldı galiba, değil mi? Kısmen Hizbullah. Hizbullah şöyle, Hizbullah'ın asıl dağıttığı, güçlerini dağıttığı yer Beyrut'taki işte o Dahiye mahallesindeki, orası onların yerleşim yeriydi, toplumsal destekti. Evet. Orası hayalet semte dönüşmüş durumda. Yani birkaç kez geçtik. Zaten orada barındırmıyor İsrail. Oraları çok ağır bombalamış durumda. Ama güneyde ise tamam yerleşimler bombalandığı için toplu olarak belki şey olmuyorlar ama çok ciddi bir hatta Hizbullah'ın direnişi sürüyor. Ve İsrail ilerleyemiyor gerçekten de. Ha bu ne kadar sürer? Bunu kestirmek gerçekten çok zor. Şimdi orada önemli yerleşimlerden bir tanesi Nabatiye güneyde. Bizim aslında talebimiz, yani biz Lübnan Komünist Partisi bizim bu ziyaretimizin organizasyonunu yaptılar. Kendilerine buradan da teşekkür edeceğim. İnanılmaz, çok zor çünkü. Yani hem güvenliğine alınacaksınız hem ulaşımdır falan, bu konularda çok dört dörtlük, hiç aksamaksızın bir program şey yaptılar. Bizim talebimiz Nabatiye'ye gitmekti. Yani güney sınırına kadar gitmekti. Bunu reddettiler. Yani biz dediler güvenliği sağlayamayız. Çünkü orada Nabatiye'de hastaneleri var. Lübnan Komünist Partisi'nin Halk Sağlığı Yardımlaşması adı altında oluşturdukları bir hastane var. Aslında tüm Lübnan'da da 22 tane sağlık merkezleri var. Yani çok ciddi bir ağa sahipler. O hastane faaliyeti sürdürüyor. Nabatiye'deki hastane. İsrail hastaneyi vurmayı şimdilik göze alamıyor. Hastanenin yakınını sürekli bombalıyor. Hastaneden çıkan araçları bombalıyorlar falan ama hastane faaliyeti sürdürüyor. Büyük de bir hastane. Ben 2006'da görmüştüm hastaneyi. Şimdi daha da büyütmüşler zaten. Dolayısıyla yani orada yaşam savaş koşullarında. Orada savaş var. O bölgede savaş var. Tek taraflı değil. Çünkü karadan ilerlemeye çalıştığında İsrail karşısında ciddi bir güç var. Ama tabii dediğim gibi yani Lübnan'ın hiçbir hava savunma sistemi yok. Hani ordusu yok, hava savunma sistemi yok. Hizbullah'ın da hava savunma sistemi neredeyse yok. Yani belki füze atıyorlar İsrail'e falan ama İsrail uçaklarını engelleyebilecek herhangi bir sistemleri yok. O yüzden bu açıdan İsrail istediği gibi vuruyor ama karada ilerleyemiyor. Bu aslında bütün bu emperyalist saldırgan güçlerin problemi.
Yani hava üstünlüğünü elde ediyorlar ama karada her zaman karşılarına ciddi bir direniş çıkıyor. Peki şey beklentisi var mıydı? Bugün Hizbullah Tel Aviv'i vurdu. Ardından hani sizin uçağınızın da kalkmasına yakın, hatta kalktığı anda ki saldırı bekleniyor muydu? Bu beklenen bir şey konuştuk miydi? bunu. Yani Lübnan'daki dostlarımızla, Bir Lübnan karşılık Komünist verme Parti açısından. büyük bir olasılıkla bugün bir şey olacak, karşılık verilecek diye saati konusunda bir değerlendirme yapılıyordu. İşte muhtemelen gece olur diye. Akşam saatlerinde. Ama hava kararmıştı zaten aşağı yukarı. O saatlerde denk geldi. Bir de bugün Nasrallah'ın öldürülmesinin 40. günü. Böyle bir sembolik şeyi de var. Oradan da bekleniyordu biraz bir İsrail saldırısı. Bu arada siz Filistin kamplarını da ziyaret ettiniz, heyet olarak. Seninle beraber hem partiden arkadaşlar vardı hem de gazeteci Musa Özurlu vardı galiba yanınızda. Evet. Filistin kamplarında neler görürüz? Hem Filistin kampları şeyi de ayırmayalım. Yani güneyden göç edenleri de ayırmayalım. Hem onları ziyaret ettiniz. Evet. Oradaki insanlarla da görüşünüz. Neler anlatıyorlar, neler söylüyorlar? Şimdi aslında biz Filistin kamplarından Beyrut'ta bulunan en küçüğüne gittik. Marilyas kampına. Çünkü bazı görüşmeler yapacaktık. Yani orada sanıyorum böyle birkaç bin kişi yaşıyor. Yani küçük, diğerlerine göre küçük bir kamp. Yani şimdi tabii Filistinler orada aslında esir gibi. Yani birçok haklarından mahrumlar. Dolayısıyla mesela iş bulmaları yasalar tarafından ciddi bir şekilde sınırlandırılmış durumda. Hatta orada bir mühendislik bölümünde okuyup bir de master yapan ama Filistinli olduğu için iş bulamayan birisiyle oturduk, sohbet ettik. Çok zor koşullarda. Ama yani söyledikleri o gittiğimiz kampın bütün kamplar içerisinde en iyi koşullarda olan kamp olduğunu. Orada biz Filistin'in iki devrimci örgütüyle hem Halk Cephesi'yle hem Demokratik Cephe yetkilileriyle görüştük. Zaten onun için gitmiştik. Şimdi asıl burada önemli olan bu güneyden göçenlerin koşulları. Şimdi tablo şöyle. İşte Lübnan'ın nüfusunu hesaba kattığımız zaman şöyle düşünelim. Güneyden işte 1,5 milyonluk bir iç göç dalgası yaşanıyor. Bunların işte çok zenginleri, işte ev satın alanlar bile var ama bunlar çok küçük bir azınlık. Şimdi bunun dışında birçok kişi okullara yerleştirilmiş durumda. Aslında geçtiğimiz pazartesi okullar açılacaktı ama öğrenim yapılacak gibi değil. Dolayısıyla ertelenmiş. Okullarda yaşıyorlar. Şimdi bizim Lübnan Komünist Partisi'nin kontrolündeki bu sağlık merkezlerinin etrafında bu okullarda da bir dayanışma örgütlenmiş durumda. İşte okullar aslında odalara bölünmüş, derslikler. Bir yandan eğitim vermeye çalışıyorlar. Bir yandan sağlık hizmetleri veriliyor ama bir yandan da insanlar yaşıyorlar dersliklerde, dershanelerde. Bölünmüş halde, çok zor koşullarda. Gerçekten Lübnan Komünist Partisi'nin örgütlenme yeteneği sayesinde epey koşullar düzeltilmiş durumda ama asıl bölme ise evlere dağıtılmış. Yani Lübnanlılar evlerini açmışlar. Ama onlara da hizmet götürülmesi lazım. Yiyecek. Tabii. Yani ciddi zorluklar. Bir de dediğim gibi İsrail bu dayanışmayı bozmaya çalışıyor. Yani bombalamaların bir temel hedeflerinden bir tanesi de içerideki bu dayanışma duygusunu bozmak. Çünkü onların kafasında işte Hizbullah'ı tecrit etmeye dönük bir şey var. Ama bu değil mesele. Yani Lübnan çok etnik topluluğun olduğu, çok mezhebin olduğu bir şey. Aslında bunlar arasında bir kavga yaratmaya çalışıyorlar. İsrail'in ortalama bir devlet kafasının anlayamayacağı bazı şeyler var.
Bunu yapacağım derken bir dayanışmayı da ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Evet, Lübnan'da Hizbullah başımıza açtı bu işleri diyen birileri var. Ama bunlar çoğunluk olamıyorlar. Seslerini de öyle pek gür çıkartamıyorlar. Çünkü gerçekten de bizim ülkemize saldırı var. Biz birbirimize yardımcı olmalıyız havası hakim. Ve bu giderek de güçlenmeye başlıyor. Şimdi tabii kış geliyor. Bu 1,5 milyon kişinin 2 milyona çıkması bekleniyor. Evet. Bunların yemesi, sağlık hizmetleri, işte çocukların eğitimi, bakımı. İşte ben gittiğimde orada doğmuş, bir okulda doğmuş bir bebek vardı. Yani evet, senin hatta kucağında evet. fotoğrafları var. Galiba sosyal medyada da çok şey olmuş. Ya Lübnan'da evet Lübnan'da. bir anda yayılmış. Ben fotoğrafın tam olarak çekildiğini bile fark etmemiştim. Ama çok zor koşullar. Yani o koşullarda çocuğun büyümesi, yani hijyen sorunları var. Dolayısıyla zaten bizim bir amacımız da Türkiye'de bir dayanışmayı örgütlemek. O yüzden de Lübnan Komünist Partisi ile detaylı bir görüşme yaptık. Peki bir şey soracağım bu arada. Araya gireyim hemen. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Siz Lübnan Komünist Partisi ile görüştünüz orada. Hem yetkililerle görüştünüz, basın toplantısı yaptınız. Lübnan Komünist Partisi nasıl karşıladı? Ben onu merak ediyorum. Hı-hı. Oradaki şey neydi? Durum neydi? Bir de başka gelen Komünist Parti olmuş mu? Yoksa TKP tek mi? İlk giden parti mi? Dünyadaki komünist ve işçi partileri içerisinde ilk giden biziz. Biz olduk. Biraz da bu konuda şeylerdi. Yani hem bizim gidişimizden çok hoşnutlardı, hem de diğer işte önemli partiler var. Yani bizim işte Dünya Komünist ve İşçi Partileri toplantısı aslında Lübnan'da yapılacaktı. Evet. Ekim ayının ortası ya da 20'si falan gibi yapılamadı bu koşullar nedeniyle. Dolayısıyla biz biraz da hani 100. yılı bir de partinin, onların partisinin kuruluş şeyi yalnız bırakmamak için de gittik. Şimdi tabii ki çok önemsiyorlar. Köklü bir parti, çok deneyimi olan bir parti. Açıkçası ben şunu buradan itiraf etmek istiyorum. Benim beklediğimin çok üstünde bir kabiliyetleri var. Örgütlenme faaliyetleri. Çok büyük iş yapmışlar bir kere. Yani sağlık alanında yaptıkları iş, yani şu anda 1,5 hastaneleri var. Bir tane de yeni hastane inşa etmeye çalışıyorlar. İşte 22 tane sağlık merkezi. Bu çok ciddi bir şey gerektiriyor. Yani bu sağlık merkezlerinden mesela bizim gittiğimiz bir tanesinde küçük operasyonlar falan yapabilecek şeyleri var. Çok iyi bir hekim topluluğu var. Yani birkaç tanesiyle sohbet ettim. Çok acıklı bir tablo da var. Yani bunun yanı sıra. Bu organizasyon yaklaşık 50 yıllık falan bir evet. Geçmişi, mazisi var galiba, değil mi? Evet, yani evet. Anladığım kadarıyla bu savaş içerisinde olan, yani uzun süredir savaş içerisinde olan olmaktan dolayı bir kabiliyet kazanmışlar ve bu kabiliyeti de işte böyle hizmete Şimdi Gökhan, tabii bir komünist partisi sınıf mücadelesi verir, değil mi? Şimdi işçi sınıfı yok Lübnan'da doğru düzgün. Ya. Yani tamam, hizmet sektörü var, turizm var falan, hiçbir şey üretilmiyor. Ülkenin ekonomisinde %90'a %10 ihracat ithalat dengesi. Dolayısıyla durum gerçekten kötü. Dolayısıyla şu anda aslında bir vatan mücadelesi veriyorlar. Yani ülkenin bir dış saldırıya karşı. Ve burada da dayanışmayı örgütlemeye çalışıyorlar. Dayanışmanın da en önemli unsurlarından bir tanesi sağlık. Sağlık. Çok büyük iş yapmışlar. Yani dediğim gibi hekimlerle de, değişik uzmanlık alanlarına hekimlerle de sohbet etme imkanımız oldu. Onlar adına çok gurur verir. Yani işte hayatlarını ikiye bölmüşler. Bir, ekmeklerini kazanmak için görev yaptıkları hastaneler var. Sonra da koşturup bu merkezlerde çalışıyorlar ve ölüm tehlikesi var. Çünkü bu merkezleri direkt vurmuyorlar ama
hareket halindeki araçları vuruyorlar. Ya, ambulansları falan da Ambulansları, vuruyorlar. sivil araçları, yani İsrail çok alçakça vuruyor. Büyük bir şey yapmışlar ve şimdi başka bir tehlike var. Onu da söyleyeyim. Yani alçaklıkta sınır yok. İşte ben ilk gün, benim gözlerim biraz hassas. Gece yanmaya başladı gözlerim. Daha sonra bir onkologla, hekimle sohbet ederken, hatta ben onun sigarasına müdahale ettiğimde dedi ki daha tehlikeli şeyler var. Şu anda Beyrut'ta biz yavaş yavaş ölüyoruz. Çünkü seyreltilmiş uranyum, fosfor bombaları, daha tam olarak analiz etmedikleri yeni silah türleri deneniyor Beyrut'ta ve Beyrut'ta nefes almakta zorlanıyorsunuz. Dağlara çıktığımızda kasabaya, mesela Berce yukarıda bir kasabaydı, o vurulan kasaba. Beyrut'un üzerinde bir sis ve çirkin bir renk var. O gözdeki yanmada onunla ilgili. Bu seyreltilmiş uranyum biliyorsunuz Yugoslavya Savaşı'nda kullanılmış ve büyük gürültü çıkartmıştı o zamanlar. Yani bir de böyle bir boyutu var. Yani çok ciddi sağlık problemleri yaşanacak. Lübnan Komünist Partisi'nin kuşkusuz bu sağlık merkezleri başka işlevler de görüyor. Yani dediğim gibi yiyecek dağıtımı, eğitim, çocuklara eğitim. Biz gittiğimizde partinin üyesi öğretmenler çocukları, değişik kademelerden çocuklara dersler veriyorlardı. Yani derslerden geri kalmasın diye. Aslında bizim deprem döneminde bizim de örgütlediğimiz faaliyetleri örgütlüyorlardı ama daha bayağı geniş bir ağ kurmuş durumdalar. Biz Türkiye'de ihtiyaç duyacakları malzemeler, çünkü kış geliyor dediğim gibi, bu konuda bir dayanışma örgütleyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Çünkü siz biz yok bizim için. Yani orada bir insanlık mücadele ediyor. Ve o mücadelede ne yaptığını bilen bir parti var. Bizim görevimiz de o partiye destek olmaktır. Zaten gitme amacımız da biraz ne yapabileceğimizi konuşmaktı. İyi ki de gitmişiz diyorum. Evet, biraz da Lübnan Komünist Parti ile olan görüşmelerinizden bahseder misiniz? Yani hem neler konuşuldu, onlar sizin bu ziyaretinizle ilgili neler söylüyorlar? Oradaki duruma ilişkin anlattıkları detaylar, biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi bir kere şunu söyleyeceğim. Lübnan Komünist Partisi bizim oldukça yakın ilişkimiz olan ama son dönemde daha çok ilişki kurduğumuz bir parti. Bir kere hem Filistin hem Lübnan, bu özellikle işte bu direniş hareketinde İslamcı örgütlerin öne çıkması meselesinde neredeyse tamamen bizim gibi düşünüyorlar. Evet. Yani Hamas'la hiçbir yakınlığımız yok ama Hamas'a baktığımız zaman şu anda biz Hamas'ı değil bir direnişi görüyoruz ve sonuna kadar o direnişi destekliyoruz. İşte Hamas var ama işte biz siyasal İslamcıları mı destekleyeceğiz falan gibi bir saçmalığın tartışmıyoruz bile diyorlar. Aynı şey Hizbullah için de geçerli. Evet. Ki Hizbullah geçmişte çok fazla komünist öldürdü. Şaşırtıcı hiçbir şey yok bunda. Bugün de bir dış düşmana karşı, işgalci bir güce karşı mücadele eden iki unsur olarak hani birlikte hareket ediyorlar, biraz fazla olur ama aslında aynı düşmana karşı mücadele ediyorlar. Böyle bir ilişki var ama sonuçta Hizbullah'ın şu andaki rolünü çok önemsiyorlar. Yani Hizbullah'ı ortadan kaldırırlarsa ya da Hizbullah çok zayıf düşerse olacak şudur. Dünyada son 50 yılda bizim Orta Doğu'da yaşanan en büyük kırılmadır. Çünkü İsrail'in önünde hiçbir güç kalmaz. Şu an itibariyle daha önce vardı. Lübnan Komünist Partisi yıllar önce direnişin ana unsuruydu. Evet.
Yani şey yapılacak, böyle hafiflenecek Yamana atılacak değil. değil. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra başka faktörlerle biraz gücü azaldı. Ama Hizbullah şu anda tutunamazsa, Lübnan zaten bir devlet yok ortada bildiğimiz anlamıyla. Bir ülke olarak Lübnan kalmaz. Parça parça olur. İlle de iç savaşa girmesi gerekmiyor. Orada bir parantez açayım mı? Şimdi İsrail'in Lübnan'da kendi yanlı bir devlet tesis etme çabaları da kendi sınırlarını genişletme perspektifiyle hareket ederler. Bir kere şunu deneyecekler. Lübnan'da kendisine yakın bir ülke, bir kukla devlet kurma, bunun zemini var mı? Var Hizbullah'ı. Hizbullah engelini aşarlarsa. Ve şunu yapıyorlar. Lübnan'ın bütün çıkış yollarını kapatacaklar. Şimdi Lübnan'ın nefes borusu Suriye sınırı. Suriye sınırını da kapatırlarsa, ki zaman zaman bombalıyorlar o yolu, ama orayı işgal edebilirler. Lübnan'ın zaten denizden abluka çok kolay. Havadan zaten kontrol ediyorlar. Lübnan'ın bütün çıkışını engellerler. Aslında yeni bir Filistin yaratırlar. Ve adım adım da boğarak kendi sınırlarını genişletirler. O yüzden de belki yani işte şimdi böyle savaş mı değil mi falan dediğimiz olay, bir de Trump seçildi. Yakında Orta Doğu'daki sınırların ciddi bir şekilde değiştiği bir yeni süreç yaşayabiliriz. Lübnan her zaman zaten burada kritik ülke olmuştur. Evet. Yani birçok nedenle. Lübnan aynı zamanda Fransa'nın, İngiltere'nin ve ABD'nin çok içine girdiği, siyasi olarak, kültürel olarak bir ülke. Buna rağmen parmaklarını oynatmıyorlar. Yani İsrail'i durdurmak için. Zaten hep onu konuştuk. Evet. Halkın direnişi dışında şu anda İsrail'i durdurabilecek hiçbir güç yok. Öyle bir niyet yok zaten. Buna Çin, Rusya gibi ülkeler de dahil. Kimse ne Filistin için ne Lübnan için Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmeyi zaten istemiyor. O yüzden çok kritik bir süreç yaşadığımızı bilmemiz lazım. Sen bu arada radyoya da konuk oldun orada. Evet. Gazeteciler de vardı sonrasında, radyodaki mülakat sonrasında. Neler sordular, neyi merak ediyorlar? Şimdi şöyle, en çok merak ettikleri konu, neden, yani bu soruyu Lübnan'da sormaları da aslında çok şey. Neden Filistin ve Lübnan meselesinde dünyada yeterince ses çıkmıyor sorusunu sorma ihtiyacı hissediyorlar. Biraz gerçekten yalnız hissediyorlar. Yani belki Filistin meselesinde işte protestolar oluyor falan, ama ya bunların sonuca yansıyan bir tarafı yok. Lübnan ise hiç kimse ilgilenmiyor. Bu doğal olarak orada yaşayan insanlar için ciddi bir sorgulama nedeni. Yani daha fazla uluslararası ilgi ve destek bekliyorlar. Çünkü onların da şöyle bir beklentisi yok. Hiç böyle bir umutları yok. Yalnızca komünistler için değil. Yani dünyada bir güç gelir bizi kurtarır, İsrail'i durdurur falan. Hiç böyle bir beklenti yok. Yani bunu biliyorlar. Yani büyük güçlerin hiçbir şekilde bir dengeleyici bir tutum almayacağına dair bir kanaatleri var. Dolayısıyla bir direniş, ama bu halkın direnişinin olması için de çok açık İsrail silahlı kuvvetlerini durduracak silah lazım. Şimdi silah hakkı istiyor yani Lübnan. Tabii ki. Ordusu yok. Ordusu yok. Yani ordusu dalga geçilen, belki savaşmak dışında başka görevlerde yapılan, dişi tırnağı sökülmüş bir ordu.
bir de birlikte hareket etme yeteneği olan bir ordu değil. Zaten 2006'daki işgal sırasında savaşamadılar. Yani Hizbullah olmasaydı işgal etmişti İsrail. Ama ciddi bir işgal girişimi sırasında Lübnan halkının hafif silahlarla İsrail'i durdurması çok zor bir noktadan sonra. O yüzden çok karışık bir tablo. Bölgedeki zaten o gerici Arap iktidarları, işte sözde İslam dünyasının birliği bilmem ne falan filan diye edebiyat yapanların zaten hiçbir şey yok. Hepsi görmezden geliyorlar. Hepsi el altından zaten İsrail'le ilişki içerisindeler. O yüzden de yani Lübnan halkının gerçekten her açıdan dayanışmaya ihtiyacı var. Bir süre sonra ilaç stokları bitecek. Yani onu da konuştuk. Yani 2-3 aylık bir şey var ülkede deniyor. İlaç şeyi var. Kızıl Haç yardım dağıtımında tarafkir davranıyor. Örneğin hep Hristiyan mahallelere dağıtıyor. Oradaki sağlık kuruluşlarına veriyor falan. Her tür dayanışmaya ihtiyacı var Lübnan'ın. Tabii Filistin'i burada şey yapamam. Yani Gazze'de olanlar Lübnan'da olanların misli, yani çok çok açık. Ama şurası önemli. Gazze zaten İsrail tarafından kuşatılmış, kontrol edilen bir yerdi ve orada bir soykırım yapılıyor şu anda. Evet. Lübnan'daki ise yeni bir stratejik açılım İsrail için. Dediğim gibi Lübnan dağılabilir. Bunun da hani böyle çok fantastik bir düşünce değil. Lübnan'da şu anda bunun önüne geçebilecek tek bir güç gözüküyor. Hizbullah, gerçekçi konuşursak. Evet, komünistler var, başka güçler var ama dediğim gibi silah yeteneği olan şimdilik sadece Hizbullah. Sadece Hizbullah var. Peki bir öngörüleri var mı? Yani önlerini göremedikleri çok belli aslında. Çünkü önlerini görebilmeleri için bir takım yardımların olması gerekiyor. Yani bunun sonucunda daha ne kadar dayanma kabiliyetleri var? Eğer bu Trump yönetiminin Trump'ın seçimden önce şey yaptı. Şimdi Amerika'daki görev değişikliği için daha 2 ay var. Evet. Yaklaşık. Bu 2 ayda İsrail eli kolu iyice serbest kalacak. Çünkü yenilmiş ve iktidarı devredecek olan zaten öyle bir denetleme şeyleri yoktu. Dolayısıyla zaten Netanyahu şu kabine değişikliğiyle neler yapabileceğini göstermiş oldu. 2 ay uzun bir süre. Bu 2 ay içerisinde Lübnan'daki direnişin gücünün bir açıdan arttığı ama İsrail'in de istediği bazı hedeflere ulaştığı bir hale gelebilir. Ve Lübnan diye fiilen bir ülke kalmayabilir. Bunun için zaten Lübnan ekonomisi zaten felç durumda. Hani savaş olması gerekmiyordu. Halk çok yoksul. O yüzden nüfus yüksek değil Lübnan'ın. O yüzden önümüzdeki aylar Lübnan için ve bütün bölge için çok karanlık bir dönem olabilir. Ya bunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu sadece Lübnan'la sınırlı kalmaz. Peki, bundan sonraki süreçte orayı gördünüz, hem Lübnan Komünist Partisi ile temaslarınız oldu, hem bölgedeki insanlarla birçok unsuru gördüğünüz yerinde şey yaptınız, tetkik ettiniz. Bundan sonraki süreçte ne yapmayı planlıyorsunuz Türkiye Komünist Partisi olarak? Çünkü bir taraftan da Türkiye Komünist Partisi kongrede bölgedeki devrimci güçlerle bir direniş, bir birliktelik kararı almıştı, destek kararı almıştı. Şimdi ikisini birleştirdiğimde bir sonuç ortaya çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Neler planlıyorsunuz? Var mı böyle bir projeksiyon? Tabii ki. Yani şimdi bu birden fazla düzlemde bir tanesi dayanışma dediğim gibi. Yani sağlık alanında bu insanların
bu Lübnan'da başlayan iç dayanışmaya dış destek olmamız lazım. Evet. Bu her alanda olur. Sağlıktır, barınmadır, işte yiyecektir. Buna bakıyoruz. Bunun için bazı kampanyalar düzenleyeceğiz. Kendi olanaklarımızı seferber edeceğiz. Belki bazı arkadaşlarımız gidip yardımcı olacaklar oradaki sağlık kuruluşlarında. Bu bir. İkincisi, bir kere bu Avrupa'daki İsrailci enformasyon akışını biraz değiştirmemiz lazım. Biraz değil, topyekün ortadan kaldıramayacağımız için biraz diyorum. Ama bir karşı atak yapılması gerekiyor. Muazzam bir yalan var. Örneğin bizim işte uçak kalkarken ki havaalanına saldırı şöyle verildi. Dünyaya şöyle servis edildi ve öyle kabul edildi. Sosyal medyada öyle dolaşıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah mevzilerini bombaladı. Şimdi o havaalanının yanında vurulan yerde Hizbullah mevzisi olma olasılığı yok. Berce'de de yoktu. Biz oradaydık. Büyük bir yalan ama böyle algılanıyor. İşte yani hedef gözetiyor İsrail. Bir kere İsrail Savunma Kuvvetleri. Hayır, İsrail Saldırı Kuvvetleri. Ne savunma? Neyi savunuyor İsrail orada? Muazzam bir beyin yıkama var. Aslında bu beyin yıkama Türkiye'de de var. Hala işte İslamcıları, pis İslamcıları yok ediyorlar bilmem ne gibi bir algı var. Bunu kırmamız lazım. Bu enformasyonla olur. Burada da Arap dünyasına, işte Lübnanları, Filistinlere yardımcı olmamız lazım. Buna dair bazı şeyler var. Bu aynı zamanda bir politik mücadele. Dünyadaki sol, hatta komünist örgütlerin bir bölümü de bu konuda çekingen davranıyorlar. Dediğim gibi Hamas yüzünden olabilir. Bunu kırmaya dönük adım atmamız gerekiyor. Biz başka şeyler de var, organizasyonel şeyler. Yani bunları şimdi söylemeyeyim ki planladıktan sonra aslında söyleyebiliriz ama ağırlıklı olarak işte bu enformasyon akışı, bölgedeki devrimci komünist güçler arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu arttırıcı, kalıcı düzenlemeler yapmak. Bunlara dair çok ayrıntılı konuştuk. Lübnan Komünist Partisi'nin Genel Sekreteri Hanne Garip'le çok uzun sohbet etme imkanımız oldu. Bir bölümü resmi görüşme oldu, bir bölümünde çok uzun baş başa oturduk, sohbet ettik. Çok deneyimli bir politikacı, çok deneyimli bir komünist. Dolayısıyla yapabileceğimiz şeyler var. Onlar da zaten Türkiye'yi çok önemsiyorlar. Belki Arap dünyasının parçası değiliz ama bölgenin önemli bir ülkesiyiz. Ve şeyi görmek de iki partinin dünyayı ve bölgeyi okumasında çok birbirine yakın değerlendirmeleri olduğunu görmek de açıkçası sevindirici oldu. Bizim onlardan öğreneceğimiz şeyler var. Peki Türkiye'ye dair, Türkiye'nin tutumuna dair neler söylüyorlar? Çok net biliyorlar. Yani Türkiye'nin lafta İsrail karşıtlığı yapıp yıllarca olduğu gibi şimdi de İsrail ile ilişkilerin ne olduğunu biliyorlar. Yani bir beklentileri yok. Hükümetlerden bir beklentileri yok. Hiçbir şekilde yok. Ya o konuda tecrübe kazanmışlar. Dediğim gibi yalnızca Lübnanlı komünistler değil. Lübnan'da yaşayanların önemli bir bölümü herhangi bir ülkeye dair, herhangi bir ülkenin hükümetine dair bir umuda sahip değil. Bu da yani bu insanları anlamak lazım. Bir yalnızlık hissi var. Yani dediğim gibi tepede bir başka ülkeye ait dronlar dolaşıyor. Sizi gözetliyorlar. İstediği sonra koordinat veriyor. Ya dronlar bombalıyor ya uçaklar geliyor bombalıyor. Bu his sahipsizlik hissi. Çünkü devlet dediğin şey, hani biz devletler sınıfsal egemenliğin parçasıdır falan ama aynı zamanda bir iddia taşır değil mi? Kendi halkını korur. Ortada böyle bir iddiayı taşıyabilecek bir zaten devlet yok. Başka devletlere dönük de bir iyimserlikleri yok
açıkçası. İran'a dönük bile yok. Yani İran'ın zaten kendi derdine düştüğünü, Hizbullah'ı kendi hesapları için desteklediğini falan dair çok net bir bilgi var. Türkiye'den de bir beklenti yok. Halkımızdan bir beklenti var tabii ki. Yani bu gayet doğal. Bir de Gökhan, yani şimdi bu coğrafya sürekli tokatlanmış, sürekli yok edilmiş, sürekli katledilmiş, yoksul bırakılmış bir coğrafya. Tutup da burada Türkiye'de bu coğrafyadaki insanları kültürel ya da başka nedenlerle aşağılayanlar insanlıktan çıkmıştır. Çok net söylüyorum. Ben orada toplantıda, basın toplantısında şunu söyledim. Aslında bugünkü dünya düzeninin, yani bugün bu çok uluslu tekellerin, kapitalizmin en pislik, en noktası şu anda Filistin ve Lübnan'da. Oraya saldırıyor. Yani İsrail kapitalizmin en iğrenç uzvu olarak şu anda hareket ediyor. Ve böyle bakmak gerekiyor. O yüzden de o coğrafyaya bakıldığında işte bunlar geri kalmışlar, eğitimsizler falan. Bunu konuşuluyor Türkiye'de de. Barbarlar. Barbarlık neymiş görsünler. Yani İsrail'in yaptıklarını. İşte bunlar cahil, mollaların peşinden giderler, İslamcılar falan. Ülkemizde birçok insanın bunları konuşuyor olmasından da utanç duyuyorum. Gerçekten yani çok ağır bir şey bu. Ağır bir yük, ağır bir sorumluluk. Başka bir şey de şöyle hissettim. Bizim uçak kalkarken orada insanlar var ve çok ağır koşullardalar ve onları terk ediyoruz duygusu çok hoş bir duygu değil. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Evet. Benim Lübnan ziyaretine dair soracağım başka şey yok. Senin eğer aklında söylemek istediğin bir şey varsa şeye geçeceğim çünkü. Amerikan seçimlerine oradaki İsrail bağlantısıyla falan devam ediyor. Umarım kısa olur. Evet. Yani şöyle şimdi yani hem Lübnan, İsrail, Filistin konuşuyoruz. Özellikle Lübnan ve İsrail. Trump'ın zaferiyle sonuçlandı Amerikan seçimleri. Şimdi bundan sonra ne olacak? Özellikle bölgede İsrail, Filistin, Lübnan ve Suriye. Şimdi bir kere şunu itiraf edeyim. Ben 3-4 ay önce ne yapıp edip Trump'ın başkanlığını engellerler ABD'ye hakim olan güçler, büyük tekeller. Böyle bir düşüncem vardı. Sonra adım adım Trump'ın seçileceğine dair bir kanaatte yerleşmeye başlamıştı. Dolayısıyla hani 10-15 gündür Trump seçilecek değerlendirmesini yapıyorduk. Ama 3 ay önce değildi. Böyle bakmıyordum. Şimdi tabii ABD'de başkan değişince bütün politikalar değişir diye bir şey yok. Ama öte yandan da ABD de içeride bir dağılma yaşıyor. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'ne bu başkanlık seçimi belki de Amerikan tarihinin, daha önce de Trump seçildi ama bu sefer Amerika Birleşik Devletleri açısından belki de en önemli başkan değişikliği olacak. Öyle gözüküyor. O yüzden de ihtiyatlı hep konuşmak gerekir. Niye böyle söyledin? Yani şu nedenle bir kere ABD toplumu kendi içerisinde çok gerilmiş durumda. Yani örneğin Trump kaybetseydi belki büyük olaylar çıkacaktı. Şimdi de Trump'ın karşısında bir dizi gücün Trump'ın politikalarına karşı çok radikal tepkiler verme olasılığı var. Ve bunun karşısında da çok militan, fanatik ve kural dışı oynamaya alışkın bir Trump yanlısı ciddi bir kesim var. Ya ABD toplumu bölünmüş durumda. Bu daha öncekilerden çok farklı bir tablo. Bir kere bu. Şimdi bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri çok önemli sorunlarla karşı karşıya.
Bu sorunlarda Trump nasıl tercihler yapacak? Mesela göçmen meselesi. Göçmen meselesi, ben göçmenleri kovacağım dedi, bilmem ne dedi, Meksika'ya duvar dikeceğim. Bunlar sözde kolay, yapılmaya başladığında büyük gerilimler yaratıcı şeyler. Bunu göreceğiz. Şimdi dış politikada çok önemli bir mesele var. Şimdi dünya, ABD ile ilgili dünyada birçok ülke birbirinden farklı pozisyonlar aldı. Bir bölümü Trump gelsinciydi, bir bölümü Harris gelsinciydi. Şimdi Trump'ın gelmesini çok açık bir şekilde isteyen güçlerden birisi Rusya. Niye? Büyük olasılıkla zaten böyle bir plan vardı. Zelenski'nin önüne bir çıkış yolu koyacaklar. Öyle gözüküyor. O çıkış yolu da bugünkü Rusya'nın işgal ettiği bölgeyi bir bardak su içmesi. Zaten Ukrayna'nın oraları geri alması çok zor askeri olarak. Karşılığında da Ukrayna'yı, belki de küçültülmüş bir Ukrayna'yı NATO'ya alacaklar. Bu plan konuşuluyor. Bu plan Trump'la beraber hızlanabilir. Bunun ama başka bölgelere yansıması olur. Yani Ukrayna'daki savaşın sona ermesi, Orta Doğu'daki hamleleri hızlandırabilir. İsrail'in hamlelerini hızlandırabilir. Alevi harlayabilir yani. Tabii yani Rusya'ya Ukrayna'nı, yani fiilen Ukrayna'nın birçok bölgesine, daha doğrusu Rusya'nın gözünü diktiği ve şu anda zaten elinde tuttuğu bölgelerinin fiilen Rusya'da olduğunun kabullenilmesi. Belki bunu hani resmiyete dökmeyebilirler ama Kırım gibi fiilen kabullenilmiş bir hale gelebilir. Bunun kabulü karşılığında Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD ve İsrail hamlelerine dönük tepkisi yumuşatılabilir. Gözünü kapatacak belki evet. Orada. Bu konuşuluyor zaten. Hani bu benim değerlendirmem değil. Bu birçok analizci tarafından konuşuluyor. Bunun fiilen şeyleri de var, kanıtları da var. Bu doğrultuda bazı hamlelerin yapıldığına dair. Olur olmaz ayrı ama bunlar hızlanabilir Trump'la beraber. Tabii Trump'ın Türkiye'yi ilgilendiren başlıklarda nasıl davranacağını falan bugünden kestirmek çok zor. Ben öngörebilirim diyen bence çok iddialı konuşuyor olur. Saçma sapan iddialar var. Görüyoruz. Damat Bayraktar'ın geri döneceğine dair falan gibi. Her şey konuşuluyor. Yani, evet. Şimdi ben hani bu girmeyeceğiz bugün ama işte biz bu Bahçeli'nin başlattığı süreçtir falan, bu tür şeylerde gündelik değerlendirmeler her zaman yanıltır. Evet. Biraz beklemek lazım. Tabii ki bir şeyler söyleyeceksiniz. Siyaset yapıyorsanız da, gazeteciyseniz de. Ama öte yandan da anı tarif eden şeyler hep bir yanıltır. Bir durmak lazım. 50.000 tane şey var. Yani ben Beyrut'tayken de okumaya, takip etmeye çalıştım. İddialar havada uçuşuyor. Tabii. Bir durmak lazım. Hep sürecin bütününe bakmak gerekiyor. Trump için de biraz bakmak gerekiyor. Öte yandan da neredeyse kesin gibi. Bence Trump'la beraber bu Ukrayna'daki savaşa dönük yeni bir hamle yapılacak. Ve onun Orta Doğu'ya yansıması illaki olur. Avrupa Birliği açısından da ciddi bir önemi olacak Trump'ın. Ama sonuçta orası Amerika Birleşik Devletleri. Hala başat emperyalist ülke. Öyle tek kişi ABD'nin kaderini ya da doğrultusunu değiştiremez. Zaten ABD'deki önemli sermaye grupları Trump'ı desteklediği için Trump da bu kadar kolay seçim kazandı. Bir halk desteği var, evet. Yani sadece Elon Musk'tan söz etmiyorum. Ciddi bir sermaye çevresi de Trump arkasında dizildi bu sefer. Göreceğiz ama şu çok açık. Belki son olarak bunu söylemek lazım. Ne Orta Doğu'da, ne Avrupa'da, ne Kuzey Amerika'da, ne Türkiye'de halk
bu zayıflığını ortadan atmadan emekçi halk daha iyi bir gün olmayacak. Hep daha kötüye gidiyor. Dolayısıyla insanlar bizim bu örgütlü mücadeleye çağırmamız falan. Bakın Lübnan'da o örgütlü mücadele sayesinde bazı yerleşimlerde hayat sürüyor. Aynen depremde bizim yaşadığımız gibi. Yani Lübnan Komünist Partisi'nin elinin değdiği yerlerde bir şey var. Temizlik var, bir örgütlülük var, bir düzen var, yemekler pişiyor. Yardımlaşma var. Bir disiplin kurulmuş. İnsanlar kardeşçe davranıyor birbirine. Kimse kimseye mezhebini sormuyor. Bu çok önemli. Yani Lübnan Komünist Partisi Lübnan'ın tamamında çalışma yürüten tek parti. Çünkü Hristiyan yerleşimlerinde de varlar. Ermeni yerleşimlerinde de varlar. Sünni yerleşimlerinde de varlar. Şii yerleşimlerinde de varlar. Hiç önemli değil. Ve aslında bu büyük avantaj ve büyük bir sorun. Lübnan'da iç savaş çıktığında her bölgede Lübnan Komünist Partisi hedef olacak. Çünkü her yerde var. Doğru. Ama komünistler birleştirici. Ve saygılılar insanların hani dinsel köklerine, etnik köklerine, dinsel tercihlerine saygılılar ve bunu da gördük. Örneğin ibadetini yapmaları için insanlar olanak sağlıyorlar. Tesettürlü insanlara saygı gösteriyorlar. Onlara özel alanlar açıyorlar. Bunları yaparken de hani bunu suni bir şekilde değil, gerçekten insana değer verdikleri için yapıyorlar. O yüzden de örgütlülüğü kimse küçümsemesin. Dünya yakında daha da fazla kararacak. Bundan emin olmamız gerekiyor. Aydınlığa çıkmamız için de buna direnmemiz gerekiyor. Direnmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu da örgütlülükten geçiyor. Böyle bizim karşımıza geçip ya örgütlenince ne olacak? Hep örgütlenme diyorsunuz falan. Evet, örgütlenmek gerekiyor. Çok net söyleyeyim. Bizi Beyrut'a bir aylığına koysaydınız ve orada Lübnan Komünist Partisi olmasaydı hareket edemezdik. Evet. O yüzden Lübnan'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yunanistan'da ya da Türkiye'de, Irak'ta, nerede olursanız olun örgütlü mücadele önemli ve bunda da bir komünistlerin aklına güvenmek gerekiyor. Aklına ve vicdanına güvenmek gerekiyor. Ben bunu Lübnan'da gene gördüm. Ve gurur duydum. Birleştirici unsur aynı zamanda. Tabii ki, tabii ki. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz Kemal. Ben teşekkür ederim. Ayağın Biraz tozuna yorgun geldin. olduğum için Evet. izleyiciler kusuruma bakmasınlar. Gelecek hafta daha dinamik ve dinç çıkarız karşılarına. Evet. Çok Ve teşekkür ederim. Pazartesi yapacağız bunu. Pazartesi yapacağız. Bu özel bir durumdu. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz Kemal. Ben teşekkür ederim. Efendim programın sonuna geldik. Pazartesi akşamına kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.